Merhaba sevgili teraziler, 2022 burç yorumlarıyla, Nisan ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bu ay neler size getirecek? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum beni takip edenler. Bundan sonra artık astrolojik harita üzerinden anlatacağım size. Daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. Biraz daha astrolojiyi size daha objektif bir şekilde anlatmak istiyorum. Nisan ayı 1 Nisan'daki bir yeni ay ile başlayacak. Yeni ay dediğimiz nedir? Yeni ay, ay ile güneşin bir arada olması, yan yana olması demektir. Burada güneş 11 derece gördüğünüz üzere Koç burcunda ve yanında da Ay var 11 derece. O da Koç burcunda. Burada 16 gözüküyor ama saati tam ayarlayamadım. Şurada olması lazım. Bir yeni ay. Yeni aylar bize hareketi, eylemi, yeniliği, yeni başlangıçları anlatan yüksek enerjili Koç burcunun enerjisi gibi olan durumlardır. Ve zaten Koç burcunda olduğu için de yeni ay gerçekten bu yeni ayda insanların bir aksiyon alacaklarını, bir eyleme içerisine geçeceklerini e, düşünebiliriz. Buradaki eylem siz teraziler için özellikle ilişkiler, iş ortaklıkları alanında gerçekleşecektir. Bu yeni ay esnasında Şiron'da yeni aya eşlik ediyor. Şiron şifayı anlatan bir asteroid ve burada yeni ay da Şiron'la olması bizim için bir şifanın başlangıcı olacağını söylüyor öncelikli olarak. Burada ilişkilerle ilgili bir girişimde bulunacaksınız. Evli olanlar evlilikle ilgili sorunları varsa bunları çözmek için adım atacaklar. Belki bir ilişki içerisinde olanlar bunu bir öteye taşımak için bir adım atacaklar. Çürümüş ilişkilerin yok olma ihtimali, bitme ihtimali de yüksek. Ama sonuçta ana değerlendireceğimiz şey sizin için bu konunun ilişkileri, iş ve aşk ilişkilerini anlattığı bir. İkincisi de burada bir eylemin söz konusu. Yani burada içsel bir olaydan bahsetmeyeceğiz. Burada bir olay, bir şey gerçekleşecek. Bunu çok net söyleyebiliriz. Yine bu yeni ay esnasında yani ayın birindeki şakacı yeni ay diyelim biz buna. Merkür burada Koç burcunda ve çok yakın yeni aya. Merkür burada ne söylediğini bilmeyen bir tavır içerisindedir Koç burcunda. Ağzından çıkanı kulağı duymaz. Burası da ikili ilişkiler evi, iş ve evliliği anlatan alan. Bu ne demektir? Sizler iş ve evliliği anlatan konularda karşınızdakiyle hani belki öyle bir diyaloğa gireceksiniz ki ne söylediğinizi bilmeyeceksiniz diyebiliriz. Hani derler ya ağzından çıkanı kulağınız duymayacak neredeyse. O yüzden biraz sizi zorlayan bir yeni ay olabilir. Burada iletişiminizde dikkat etmeniz gerekir. Bu yeni ay esnasında bir imza atmayın derim. Çünkü sanki böyle hiç düşünmeden kafanızın dikine giden bir şekilde bu eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Onun yerine biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Diğer taraftan yeni ay esnasında Jüpiter ve Neptün de sizin iş ve sağlık alanınızda bir arada ve kuzey ay düğümü yani 8. ev dediğimiz kuzey ay düğümü yer alan boğadaki kuzey ay düğümüyle de güzel bir açı içinde. Bu da diyor ki iş hayatında alacağınız kararlar ve yapacağınız eylemler bu yeni ay ile beraber sizin hayatınızda bazı değişikliklere yol açabilir ve bunu özellikle gelecekte görebilirsiniz. Sizi gelecekteki işinize, mevkinize hazırlayan bir yeni ay diyebilirim. Aynı zamanda
özellikle fiziksel rahatsızlığı olan terazi burçları içinse bu durum, yani Jüpiter-Neptün birlikteliği iyileştirici, şifalandırıcı bir konumdur. Zaten bakın, hem Şiron yeni aya eşlik ediyor, şifa demek, hem Jüpiter balıkta ve Neptün balıkta bir arada sağlık evinde şifa demek. Bu da demektir ki sevgili teraziler, özellikle rahatsızlığınız var ise sağlıkla ilgili, bunu şifalandırdığınız bir dönem, bir süreç olabilir. Ve gelelim zorlu olan alanlardan biri, 5. evinizde, yani aşk ve çocukları anlatan alanınızdaysa Mars, Satürn ve Venüs bir arada. Biraz keyfinizin kaçacağını, biraz şanssız hissedeceğinizi kendinizi, ikili ilişkilerinizde, aşk ilişkilerinizde ve çocuğunuzla olan ilişkilerinizde kısıtlamalara maruz kalacağınızı, hoşlanmadığınız bazı gelişmeler olacağını, ama siz inatla ilişkinizi sürdürmeye devam edeceğinizi anlatan bir durum söz konusu. Ve yine bu yeni ay esnasında da Plüto'da çok güzel bir üçgenle destekliyor. Demek ki evde, yuvada maddi anlamda gerçekten sizi güzel destekleyen olaylar olabilir diyebilirim sevgili teraziler. Hemen arkasından ayın 5'inde Venüs şurada, şu Venüs Balık burcuna geçişi var. Şimdi Venüs Balık burcuna girdiği anda çok güçlü olduğu bir yer Balık, Venüs'ün. Zaten Jüpiter ve Neptün de orada güçlü. Dolayısıyla bu da bize diyor ki iş ve sağlık alanında gerçekten çok keyifli ve sizin için çok güzel olacak süreçlerden geçebilirsiniz. Ayın 5'i de size bunu getirecek. Hatta belki iş arkadaşlarınızla bir kutlamaya bile gidebilirsiniz. Sonra ayın 15'ine geldiğimizde de Mars 5. evden 6. eve geçiyor ve bütün enerjinizi iş hayatınıza, sosyal hayatınıza vermenizi sağlıyor. Dolayısıyla iş hayatındaki çevreniz, iş arkadaşlarınızla olan sosyal hayatınıza vermenizi sağlıyor. Mars burada çok çalıştırır sizi. Fakat kuvvetli bir yerde olmadığı için biraz da yorar. Enerjinizi de biraz düşürebilir sevgili teraziler. O yüzden Mars'ın balık seyahatini biz çok sevmeyiz. Enerjimizi sanki doğru kullanmıyormuşuz gibi gelir bize. Evet, ayın 16'sına geldiğimizde ise ayın 16'sında bir dolunay söz konusu. Bu dolunayda 26 derece Koç burcunda olan bir dolunay. Yani ne demektir? Güneşle ay karşı karşıya demektir. Dolunaylar bir şeyin tamamlanmasını işaret ederler. Tamamını erdirmek anlamını taşır. Yani siz bir ilişkinizi evliliğe götürerek tamamını erdirebilirsiniz. Bir aşama daha gidebilirsiniz örnek olarak. Ve işin enteresanı, Jüpiter ve Neptün tam aynı gün bir arada, ki bu dolunay haritası da ilişkileri vurguladığı için burada özellikle iş ortaklığı ile ilgili ilişkiler ortaya çıkabilir. Sizi iş ortaklığı ile ilgili biraz ilişkiler anlamında dikkatinizi o konulara vermenizi sağlayabilir. Ben sen alanı burası. Ay Terazi burcunda, Güneş ise Koç burcunda, özellikle evlilik ve diğer ilişkilerinizin, iş ilişkisi gibi göz önüne geleceği bir süreç olur. Öyle söyleyebilirim size. Evet, gelelim ayın 30'una. Ayın 30'unda
bir güneş tutulması var sevgili teraziler ve bu sizin Boğa burcunda olan bir güneş tutulması. 10 derece Boğa'da güneş tutulması ay ile güneş yan yana geldiğinde, yani bir yeni ay esnasında gerçekleşir ve Boğa burcunda olması sizin maddi konularınızı gündeme getireceğini söylüyor. Ve işin yine enteresanı, bu tutulma esnasında iş hayatınızı anlatan alanda Venüs, Neptün ve Jüpiter, bakın burada arka arkaya dizilmişler 27 derecede ve çok güzel bir şekilde de gelecekteki paralarınızı anlatan Kuzey Ay düğümüne bir sekstil yapıyor. Demek ki işle ilgili elinize paralar geçecek. Özellikle satış yapan teraziler güzel paralar alabilecekler. Bu parayı hatta yatırıma çevirme şansları da var. Çünkü boğa yatırım yapmayı sever sevgili teraziler. Siz para harcamayı çok seversiniz ama bu sefer boğadaki bu etki sizi ona doğru, yani yatırım yapmaya doğru e, ilerletebilir. Merkür bu esnada daha yeni İkizler Burcu'na girmiş oluyor ve Merkür'ün bu konumu da e, kendinizi doğru bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. Yani iletişiminizi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine bu güneş tutulması esnasında Kuzey Ay düğümü ve Plüton'un güzel açısı, Merkür'ün ve Plüton'un güzel açısı, belki uzaklarla iş yapma şansınız artabilir. Güneş tutulmalarında bizim Saros Cycle dediğimiz bir güneş ve ay daha doğrusu tutulmalarda bir değerlendirdiğimiz bir sistem var. Bu sistem diyor ki 119 Saros serisinde ve bu da 2004 yılında benzer bir tutulma 2004 yılında gerçekleşmiş olabilir. Burada dönüp baktığımızda 2004 gerçekten ve 1984 olması lazım. Onu şimdi bir tekrar kontrol etmem lazım. Rakamları unutuyorum. Kusura bakmayın lütfen. 2004 aklımda, diğerini hatırlayamadım. 1984 müydü o? 84 o. 86 pardon. 1986. Çünkü ben o yıl üniversiteye girmiştim, oradan biliyorum. Bir Başak Burcu olarak. Ve 1986'nın Nisan ayları civarında olan bir tutum. O yıllarda neler yaşadınız? Bunları değerlendirmeniz lazım. Onların benzeri etkiler olacaktır. Tabii diğer gezegenlerin yeri farklı olmakla beraber ifade olarak anlattığı şey biraz o zamanın etkileri olacak. Evet sevgili teraziler, Nisan 2022'yi değerlendirdiğimizde neler var diye baktığımızda güzel bir dönem sizin için, özellikle iş ve sağlık alanında güzel bir dönem olacağını, ilişkiler konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini anlatan, kendinizi iyi ifade edebildiğiniz bir ay olabileceğini anlatıyor olacak. Evet, hepinize keyifli ve güzel bir ay dilerim. Sevgiler.